Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni duyabiliyor musunuz? Bir saniye. Şöyle çıkabilirim galiba. Evet hocam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Duyabiliyorsunuz sanırım beni. Süper. Nasıl gidiyor kutlama gününüz? Umarım iyi gidiyordur her şey herkes için. Umarım hepinizin günü iyi geçmiştir. Dünkü challenge nasıldı ama? Güzel miydi? Güzel kutladınız mı bugünü? Bir sonraki iftarıma kadar her şeyi kutlamaya devam. Bu hafta. Her şeyi kutlamaya devam. Aynen. Çok güzel şeyler post ettiniz Facebook'a, grubumuza. Çok teşekkür ederim. Siz de şahane görünüyorsunuzdur. Umarım. Göremiyorum sizi ama. Umarım hepiniz şahanesinizdir. Görebildiğim kadarıyla görüyorum Facebook'tan sizi. Süper, harikasınız. Neler yaptınız? Yazın yorumlara. Merak ediyorum neler yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Evet Berin Hanım gördüm. Berin abla gördüm. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Yeni projeni de merak ediyorum bu arada. Neler yapıyorsun. Ben yine dışarıdayım. En sevdiğim kafeye geldim. Sahile. Çalışıyorum. Harıl harıl. Cumartesi benim çalışmayı en sevdiğim günlerden bir tanesi. Bırakamıyorum cumartesi çalışmayı. Bırakmıyorum daha doğrusu. Pazartesi hiç çalışmayı sevmem. O yüzden pazartesileri genelde çok fazla çalışmıyorum. Yarın benim için tatil günü. Siz neler yapıyorsunuz? Kutlamaya o kadar dalmışım ki foto çekmeyi unuttum poğaçaların. Süper. Genelde evet yemek fotoğrafları paylaşmışsınız. Ben de yemek fotoğrafı paylaştım. Burayı biraz göstermek istiyorum aslında size ama bir saniye. Şöyle. Burası benim en sevdiğim kafelerden bir tanesi. Çok güzel bir yer. Burada kutlamaya devam. Bugünkü konu inanılmaz. Birazcık geç post ettim çünkü konunun bana gelmesini istedim aslında. Bir fikrim vardı bugünle ilgili. Özellikle bedenle ilgili bir şey post edecektim ama sonradan çok daha önemli bir şey fark ettim. Benim için de, sizin için de ve daha sonra onu post etmeye karar verdim. Burası neresi? Burası Büyükçekmece. Mekanın adı da Geyik Mod. Çok güzel bir mekan. Buraya gelirseniz eğer Büyükçekmece'ye buraya gelin. Kafe İşte eskiden Geyik Mod oldu. Harika bir ekibi var aynı zamanda. Çok güzel bakıyorlar bana burada. Umarım siz de çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün 23. gün. Elimle yapamayacağım. 5, 10, 15, 23. Evet yapabiliyormuşum. Cihangir çok uzak bana. Yarın gideceğim gerçi. Şehre ineceğim. Medeniyetin olduğu yere. Burası çünkü tatil köyü gibi. Kıvamda bir yer. Benim yaşadığım yer. Gidersem tamam. Yarın gideyim selam söyleyeyim sizden. Güzel olur. Yarın ufak bir İstanbul turu yapmayı planlıyorum. Siz neler yapacaksınız yarın? Nasıl kutlayacaksınız yarını? Unutmayın bir sonraki iftarıma kadar kutlamaya devam. Aynı hızla, aynı şekilde hayatınızı daha çok nasıl kutlayabilirsiniz? Birazcık araştıralım bakalım bu hafta. 4G'yi açtım belki bağlantım daha iyi olur umarım. Evet ve bugünkü konu aslında kutlamanızı daha da kolaylaştıracak bir şey. Evet donuyor arada neden bilmiyorum 4G'yi açtım ama yine de 3G'yi. Şimdi dolmaması lazım. Şimdi bağlantı ekleniyor artık. Süper. Harikasınız. Deniz, sabah yürüyüşü. Çok güzel. Aynen devam. Yüksek enerjilerle aynen devam. Bu haftaki konunuz neydi? Ona da odaklanmayı unutmayın. Yani temanız neydi daha doğrusu? Ona da odaklanmayı unutmayın. Onu da kutlamayla beraber onu kutlayın. Temanızı kutlayın bu hafta. Süper. Kızınızın doğum günü süper. Mutlu olsun, kutlu olsun. Dolayısıyla bugünkü konuyu anlatmak istiyorum size. Çünkü hayatınızı gerçekten kutlamanızı istiyorum. Gerçekten. Ama gerçekten. Yani bu ne demek? Bu utandığınız her şeyi hayatınızdan çıkarmak demek. Bu sakladığınız, kendinizden dahi sakladığınız, yüzleşemediğiniz, belki de en büyük korkularınızla yüzleşmeniz demek.
borç para verdim, saçımı boyattım. Süper. Harika geliyor kulağa. Dostlarla güzel bir gündü. Muhteşem. Süpersiniz. Hayatınızda sevmediğiniz bir alan bulun. Ya da kendinize dürüst olmadığınız bir alan bulun. Yani bu alan diyorum çünkü çok geniş bir şey bu. Ne mesela? Atıyorum göbeğiniz olabilir. Göbeğinizi sevmiyor olabilirsiniz. Omuzlarınızın dik durmaması olabilir. Yani minik şeyler de olabilir. Gerçi yani bu sizin için çok büyük bir şey de olabilir. Minik görünüyor olabilir ama gerçekten büyük bir şey olabilir bu. Finansal durumunuz olabilir. Ankara, süper Murat. Ankara'dasın, harika. Çok iyi. Selam Ankara'ya, çok özledim. Gitmek istiyorum ben de. İnşallah en kısa zamanda giderim. Muhteşem. Soğuktur şimdi orası, buz gibidir. Burası bile soğuk, kar yağdı. Ve bu alanı bulun. Neyse o alan. Neyden utanıyorsunuz özetle? Yani gerçekten utandığınız bir şey bulun. Ve bugün öyle bir şey okudum. Quote okudum. Anthony Robbins'in söylediği bir söz. Onu okudum. O bende bayağı bir ilham uyandırdı açıkçası. Ve bugün aslında benim utançla ilgili birçok yüzleşmenin olduğu bir gündü. Oradan ilhamlandım. Kendimden ilhamlandım diyebilirim. Kendime aloe vera bakımı yaptım. Süper. Siz de Ankara'dasınız ama süper. İnşallah. Geleceğim Ankara'ya. En kısa zamanda. Ne zaman bilmiyorum ama geleceğim. Söz veriyorum. Geleceğime dair şimdiden. Buradan söz veriyorum. Şimdi bugünün challenge'ı gerçekten challenging. Yani zor. Zorlanabileceğiniz bir alan. Yüzleşme yapacaksınız çünkü. Minikten başlayın. Çok ağır gitmeyin. Hatta şöyle kolaylaştırabilirsiniz bunu. Gerçekten güvendiğiniz hayatınızda biri varsa, eşiniz olabilir, dostunuz olabilir, arkadaşınız olabilir. Sizin elinizi tutmasına izin verin. Veya ona anlatın. Deyin ki aslında yani bunu söyleyin. Hiç kimseniz yoksa bir kağıt kalem alın, yazın. Neyden utanıyorsanız ona yazın. Atıyorum ya da neyi sevmekte zorlanıyorsanız kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili daha doğrusu. İlla kendinizle ilgili olmak zorunda değil, hayatınızla ilgili de olabilir. Çünkü kendinizle hayatınız aynı şey değilsiniz. Siz hayatsınız, bir de sizin hayatınız var. Yani hayat durumunuz var, öyle söyleyeyim. Sizin hayat olmanızla hayat durumunuz aynı şey değil. Dolayısıyla neyden utanıyorsanız onu bulun, bunu yazın. Ya da bir arkadaşınızla paylaşın. Bunu dile getirmeniz çok önemli. Yani bu şekilde eğer kendi başınıza yüzleşemiyorsanız kağıda yazarak yüzleşin kendinize ya da bir arkadaşınıza anlatın. Şundan utanıyorum. Süper, harika. Bugün aynısını yaşadım. Arkadaşımla paylaştım. Aynen yazmış Türkan Hanım, pardon. Harika. Aynen böyle. Bu alanı bulun. Bu alanla yüzleşin. Ondan sonraki adım olarak ne yapacaksınız biliyor musunuz? 2 ayağınızı yere basın. Gerçekten ayaklarınızın ikisini de yere basın. Eğer bacak üstüne atıyorsanız ayaklarınızı böyle yere basın. Ve şu cümleyi yazın. Neyden utanıyorsanız onun tam tersi neyse onu yazın kağıda. Atıyorum göbek örneğinden gideceğim. Göbeğimden utanıyorum ve bu durumu değiştirmeye karar veriyorum. Bu durumu değiştirmeyi seçiyorum daha doğrusu. Ve artık kendi kendime %100 dürüst olup bu durumu değiştirmeyi, bu durumu değiştirmenin sorumluluğunu alıyorum yazın. Ve gerçekten ayaklarınızı yere bastığınızı hissedin. Kendinize bir söz verin, yeni bir söz verin ve utandığınız bu alanın artık sizin sırtınıza yük olarak binmesini engelleyin. Bundan kurtulun ve bu sizi özgürleştirecek. Yani kendi kendinize özgürlüğü vermiş oluyorsunuz aslında. Kendi kendinizi özgürleştirmek sizin elinizde ve kendi kendinize özgürlüğü vermek bir tek sizin yapabileceğiniz bir şey. Kimse yapamaz bunu. Ben yapamam, X kişisi yapamaz, eşiniz yapamaz, dostunuz yapamaz. Kimse size sizin özgürlüğünüzü veremez. Ve kendi kendimizi özgürleştirmediğimiz zaman ne oluyor? Vücudumuz tepki veriyor bir kere. Sırtınız ağrıyabilir mesela. Ya da bacaklarınız titreyebilir. Ya da karnınızı kasıyor olabilirsiniz. Ya da yüzünüzü kasıyor olabilirsiniz. Üzülüyor olabilirsiniz. Ağlıyor olabilirsiniz.
Yani içinizdeki çocuk bir şekilde üzülüyor. Çünkü o özgürlüğü istiyor. Yani içinizdeki çocuk dediğim şey ruhunuz aslında. Ruhunuz özgürleşmek istiyor, sizi özgürleştirmek istiyor. Onu özgür kılmak sizin elinizde, aynen dediğim gibi. Dolayısıyla nereniz tepki veriyorsa oranın üstünden bir yük kalktığını göreceksiniz. Ve bu özgürlüğü kendinize verdiğinizde hafiflemiş hissedeceksiniz. Yani bu bir seçim. Yeni bir seçim yapmanızı istiyorum sizden ve bu yaratımın ilk adımı. Yeni seçimler yaratımın her zaman ilk adımıdır. Eski seçimleriniz her neyse, çocukken yapmış olabilirsiniz, herhangi bir zaman yapmış olabilirsiniz. Bilmiyorum ne zaman yaptınız, çok da önemli değil. Ama şu an o seçimi değiştirmek için bir şansınız var. Şu an var, şimdi var. Yarın değil, şimdi var ve sizden gerçekten talep ediyorum bugün. Şimdi yapın. Ne zaman hayatınızın sorumluluğunu %100 alacaksınız? Ne zaman utandığınız, insanlardan sakladığınız, kendinizden sakladığınız şeyleri ne zaman kendinize itiraf etmeye başlayacaksınız? Ne zaman yüzleşeceksiniz? Ne zaman bunları değiştirmeyi seçeceksiniz? Bu soruları kendinize sormanızı istiyorum sizden. Kendi özgürlüğünüz için ve kendi kendinize dürüst olmanız için. Neden kendinize dürüst olmanız önemli? Çünkü kendimize dürüst olmadığımız zaman, ruhumuza, yani ruhumuz ne istiyorsa ona dürüst olmadığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Sahte ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. Mesela paramızla sahte ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. Vücudumuzla sahte ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. İnsanlarla sahte ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. Neyle ilişiyorsanız onunla sahte oluyorsunuz. Ve bu çok ağır. Bu çok ağır ve gereksiz, yani gerek yok buna. Neden sahte bir şey yaşayasınız ki? Zaten hayat kısa. Sahte yaşayacak kadar uzun değil. O yüzden sahte yaşamayın. Bunu kendinize verin. Bu itirafları yapmazsak enerji blokajlarım oluyor. Bu itirafları yapmazsanız, evet komik bir soru. Bu itirafları yapmazsanız özgür olamıyorsunuz. Bu itirafları yapmazsanız özgür hissedemeyeceksiniz hayatınız boyunca ve insanlardan ve kendinizden sakladığınız şeyler. Yani dürüst olmayacaksınız. Dürüst olmayan bir insan kimseye güven vermez. Kimse onunla arkadaş olmak istemez. Yani ancak dürüst olmayan insanlar onunla arkadaş olmak ister. Ya da ne bileyim zor, yani ağır, zor yol bu. Niye dürüst olmayasınız ki? Niye itirafları yapmayasınız ki kendinize? Bunu hak etmiyor musunuz? Hafif, rahat, güzel, her şeyin en güzelini hak etmiyor musunuz? Yani enerji blokajı diye bir şey yok ki. Enerjisizsiniz. Enerji bedava her yerde. Çekin kullanın. Yani çok kolay. Sadece bunu yapmıyorsunuz. Yani yapmıyoruz. Çünkü korkularımız var. Korkuyoruz. O yüzden zaten birinin elinizi tutmasına izin verin ya da elini tutun diyorum. Korkunuzla yüzleşmenizi istiyorum bugün. Neyden korkuyorsanız. Utandığınız şey korktuğunuz için. Belki geçmişte bir gün bir yerde ondan korktunuz ve onu saklamaya karar verdiniz. Yani saklıyorsunuz. Sakladığınız için ne oluyor biliyor musunuz? Bütün gün sabah kalkıyorsunuz, saklıyorsunuz. Saklamak için belki de enerjinizin %99'unu harcıyorsunuz. Bunu saklamalıyım, bunu insanlardan saklamalıyım. İşte aman insanlar görmesin, aman fark etmesin, aman komşu görmesin, aman komşu duymasın, aman annem duymasın, arkadaşım duymasın. Ay bunu ailemle de paylaşamam, bunu arkadaşlarımla da paylaşamam, bunu insanlarla paylaşamam. Ya da ne bileyim mesela yine göbek örneğinden yola çıkacağım çünkü çok bariz bir örnek. Şöyle bir şey oluyor, göbeğinizi kapatan kıyafetler giymeye çalışıyorsunuz ve dükkana gittiğinizde göbeğinizi kapatan bir şey arıyorsunuz ve bu çok daha çabalı. Göbeği eritmek çok daha kolay yani. Göbeği eritmektense göbeğinizi saklamaya yönelik kıyafetlere para verip bir de onların içinde kötü hissetmek mi daha iyi? Göbeği eritmek için spor salonuna para vermek mi daha iyi? Ya da para vermeden sokakta da yürüyüp koşabilirsiniz ya da evde de pilates vesaire yapabilirsiniz yani hani ya da bir şekilde hayat stilinizi o yönde değiştirebilirsiniz. İnternette milyonlarca bedava kaynak var. Hani illa parayla da olmak zorunda değil. Kendi kendinize de yapabilirsiniz. Bu tamamen bir seçim. Bu seçimleri neden yapmıyoruz? İkinci bir sebebi de zor olduğunu düşünüyoruz ya da zor olacağını düşünüyoruz ya da işte kendimizle yüzleşmenin zor olduğunu düşünüyoruz. Kendimizden kaçıyoruz. Yine enerjimizi kendimizden kaçmakla ve insanlardan kaçmaya harcıyoruz. Onu yapmak yerine
kendinizle yüzleşmeniz belki maksimum 5 dakikanızı alacak. 5 dakika sonra özgürlük. Kolay, yani daha kolay. En kestirme yol hatta sizi kendi özgürlüğünüze sağlayacak en kestirme yol. Deniz bazen sınırsız bir şekilde enerjim düşüyor. Bu neden olabilir? Kendimden mi saklıyorum asıl burada? Tabii ki. Aynen öyle. Bir korkun açığa çıkmaya çalışıyor ve sen o korkunu ittirerek enerjini düşürüyorsun. Aynen öyle. O korkunu ittirmeye harcıyorsun enerjini. O korkunu bastırmaya harcıyorsun. Enerjinin düştüğü anlara git, bak. O anlarda yavaşla, dur. Gerekiyorsa bir arkadaşını ara, gerekiyorsa bir kağıt kalem al, yaz, fark et. Neyi ittirmeye çalışıyorsun? O an neyden kurtulmaya çalışıyorsun? Onun farkındalığını yaşa. Ondan sonra kendine ondan özgür yaşa. Başta yapması zor bir şey, kolay bir şey istemiyorum sizden. O yüzden yazdım. Çok net ve belki de direkt bir dille yazdım bugünü challenge'ını. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Kaçınız adım atacak kendine? Kaçınız ruhuna bir şans verecek? Kaçınız vücuduna bir şans verecek? Kaçınız istediği özgür hayata bir şans verecek? Gerçekten çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü sizi çok seviyorum. Ve gerçekten en iyisini hak etmenizi istiyorum. En iyisini, en özgürünü, en ruhunuzun en uçan versiyonunu yaşamanızı istiyorum. Çünkü böyle olduğunda hepimiz çok daha güzel bir dünyada yaşayacağız. Onu hayal ediyorum sürekli. Ve gerçekten dünyanın güzelleştiğini, siz güzelleştikçe, içiniz güzelleştikçe, kendinize dürüst oldukça kendi dünyalarınızın güzelleştiğini görüyorum. İlişkilerinizin iyileştiğini görüyorum. Kendinize olan ilişkiniz iyileştikçe dış dünya düzelmeye başlıyor. İstediğiniz yönde. Kendimizden sakladığımız şeyi nasıl bulacağız? Dürüst olarak bulacaksın. Utandığın yanlara bakarak bulacaksın. Söylediğim gibi. Neyi saklamaya çalışıyorsan o. Yani neyden utanıyorsun? Neyi seni ağlatıyor? Neyden hoşlanmıyorsun? Neyin peşinden koşuyorsun sürekli? Neyi arıyorsun? Ona bak ve ondan utanıyorsun. Yani özellikle utanca gitmenizi istiyorum ve utancı hissetmenizi istiyorum. Gerçekten utanın. Yani utanç hissini bastırmaya çalışmak yerine utanmanızı istiyorum sizden. Çünkü her hisse yargısız bakabilmenizi görmek istiyorum aslında. Her hisse yargısız bakıp her hissi hissederseniz eğer, kendinizi yargılamadan kendinizi olduğunuz gibi her hisle severseniz, çünkü ruhunuz her hissi hissetmek istiyor. O işte ben sadece coşku hissetmek istiyorum, utancı hissetmek istemiyorum değil. Hepsini hissetmek istiyor. Hepsi sizi insan yapan şey. Yani bu insan deneyimini kucaklamanızın tek yolu her hissi hissetmek. Her hissi, hepsini. Utancı da, kurbanlığı da hepsini hissedin. Hissedin, içinden geçmesine izin verin ve ondan sonra özgürlük. Dediğim gibi. Sporla erimedi, dansa başladım bu yüzden. Tamam, süper. Ne gerekiyorsa yap. Yani ne gerekiyorsa yap, ne gerekiyorsa. Bundan sonra da söyleyeceğim şey bu. Ne gerekiyorsa yapın. Ne gerekiyorsa. Baktığınız onunla erimiyor mu? Başka bir şey yapın. Baktığınız onunla erimiyor mu? Başka bir şey yapın. Göbek, popo, neyse hepsini eritin. Finansal olarak mesela borçlarınız olabilir. Ya da insanlardan sakladığınız herhangi bir şey olabilir. Yani ne bileyim, geçmişte yaşadığınız bir şey olabilir. Mesela bir danışanım var. O mesela birine borç para vermişti ve o borç para geri ödenmedi. Yüklü bir meblağ. Ve mesela bunu bizimle kız kardeşliği grubunda paylaştıktan sonra inanılmaz bir özgürlük yaşadı ve şu an uçuyor mutluluktan. Çünkü bunu içinde tutarak, bunu saklayarak, bunun pişmanlığını yaşayarak o kadar büyük bir utanç, öyle söyleyeyim. Utancından utanmak yerine sadece utancınızı hissetmeyi seçtiğinizde ancak özgürleşebilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında dile getirmekle ilgili, bu egzersiz çokça dile getirmek ve bunu söylemekle ilgili, yazmakla ilgili, kendine itiraf etmekle ilgili ve daha sonrasında bununla ilgili ne yapabilirim? Mesela yine destek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bana yol göster, ruhum bana yol göster ya da evren, Allah neyse. Bana yol gösterin diyebilirsiniz. Süper. Göbeğimle gurur duyuyorum. Süper, tamam. Bu da iyi bir perspektifmiş. Olabilir ama yine de sana ağır geliyorsa göbeğini eritebilirsin. Göbeğine iyi bakabilirsin, vücuduna iyi bakabilirsin. Her zaman
Buna bir şansım var, buna giden bir yol var ve bugün sizden bunu seçmenizi istiyorum. Gerçekten ne zaman adım atacaksınız? Şimdi değilse ne zaman? Ne zaman? Yarın mı? Öbür gün mü? Ondan sonra gün mü? Belki de hiçbir zaman. Belki de hiçbir zaman adım atmayacaksınız. Belki de hiçbir zaman o zaman gelmeyecek. Belki de adım atmadan ne bileyim ölüp gideceksiniz. Kim bilir yani. Dolayısıyla süper, boşanmış olmaktan utanıyorum. Harikasın. Sanki becerememiş gibi, başaramamış gibi, hatalıymışım gibi. Süpersin. Aynen böyle. Bunu mesela yaz. Bununla ilgili daha çok yazabilirsin ya da birine anlatabilirsin. Bizimle grupta paylaşabilirsin istersen bunu. Ve ondan sonra kendi zaten ona ho'oponopono yapabilirsin. Account'unun adı gibi, hesabının adı gibi. Kendini o zamanki versiyonunu affedebilirsin ve şu an senin için yeni bir zaman, onu fark edebilirsin. Artık boşandın, bitti. Bitti artık o. Onu değiştirebilir misin? Değişemezsin, değiştiremezsin. Ve o bitti artık. Bugün yeni bir başlangıç yap kendin için. Bugün yeni bir seçim yap kendin için. Ve kendini özgürleştir bu utançtan. Utanarak özgürleştirebilirsin bundan. Yani o hissi hissederek, o hissi bastırmaya çalışarak değil, ancak her hissini kucaklayarak özgürleşebilirsin. Dolayısıyla bugünün challenge'ı da buydu. Biliyorum çok sevimli bir challenge değil, çok sevimli bir oyun değil. Belki birçoğunuzun zorlanacağı bir oyun ama emin olun sadece belki 5 dakika, belki 10 dakika, maksimum hadi 1 saat zorlanın diyeyim. Ondan sonra zorlanmanız geçecek ve özgürlüğü seçmiş olacaksınız. Biz yoğurtla zencefil, zerdeçal ve tarçının zayıflama diyetine başladık. Süpermiş. Evet onu duymuştum anne. Hayırlı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur diyetimiz. Süper. Yani neyi sizi mutsuz ediyorsa ondan kendinize özgürleştirin. Bu çok büyük bir şey de olabilir, böyle küçük bir şey olmayabilir. Yani sizin için gerçekten çok büyük bir şey olabilir. İşte boşanma gibi mesela. Ya da geçmişte verdiğiniz borç para gibi bir şey olabilir. Ya da yaptığınız kendinizi hatalı gördüğünüz bir şey olabilir. Yani belki hata yapmışsınızdır geçmişte. Ne bileyim, bir yere gitmişsinizdir mesela, birileriyle tanışmışsınızdır. Onlar size kötü bir şey yapmıştır, bilmiyorum. Ya da siz onlara kötü bir şey yapmışsınızdır belki. Ne bileyim belki minik bir para çalmışsınızdır. Uyduruyorum yani. Her şey olabilir. Çocukluğunuzdaki bir şey olabilir. Hangi konuda hangi konuda kendinize dürüst değilseniz onu bulmalısınız. Süper. Harikasın Duygu. Onu bulun. Ondan kendinizi uzaklaştırın. Hissedin ve ondan sonra evet sağlık sorunlarınız da olabilir. Tabii ki kesinlikle sağlık sorunlarınız da olabilir. Bu her türlü sorun olabilir. Ve Anthony Robbins'in o gördüğüm sözünü tekrar söyleyeceğim. Her gün televizyona çıkacakmış kadar gurur duyduğunuz bir hayat yaratın kendinize. Her gün televizyona çıkacakmış kadar yani hiçbir şeyden utanmadan, hiç kimseden bir şey saklamadan her şeyinizle %100 kendiniz olmaktan gurur duyduğunuz bir hayat yaratın kendinize. Bu adım bugünkü bir adım olacak size. En minicik bir şey yapsanız bile sizin için faydası olacağını düşünüyorum. Sorularınız olursa yazın her konuda. Dediğim gibi grupta paylaşabilirsiniz. Dinleriz sizi. Grup çünkü çok güvenli bir ortam olmaya başladı. Pek çok insan var tabii ki. Hani her şeyinizi paylaşmak zorunda değilsiniz. Sizin için güvenli hissetmiyorsanız paylaşmayın tabii ki. Ama paylaşabilirsiniz. Dinleriz dediğim gibi. Yazabilirsiniz. Destekleyebiliriz sizi. Koşulsuz sevgiyi her zaman ben grupta yaymaya çalışıyorum her haliyle. Nasıl rahat hissediyorsanız dediğim gibi kendi arkadaşlık grubunuzla paylaşabilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızla söyleyebilirsiniz. Birinin başınızı, birinin güveniniz birinin omzuna yaslayıp ağlayabilirsiniz bu konuda. Utanabilirsiniz, titreyebilirsiniz utanırken, korkabilirsiniz. Çünkü bu sizin korktuğunuz bir şey büyük ihtimalle. Bunun üstesinden gelmek, bunun üzerine çıkmak. Bir tane canlı yayınım vardı aslında, onu da izleyebilirsiniz. 50 günlük canlı yayınlarda yaptığım şey. Düşünceyi anlamaya çalışmak değil, düşüncenin üstüne çıkmakla ilgili olan canlı yayınım. İlk önce düşüncenin üstüne çıkmak için düşüncenin altında durmalısınız. Yani onu hissetmelisiniz. Altında durmak o demek, hissetmek demek.
Ve bunu hissettikten sonra ancak üstüne çıkabilirsiniz. Çünkü şu an düşünce sizin üstünüzde duruyor. Sizden büyükmüş gibi duruyor. Oysa ki siz ondan büyüksünüz. Onu oraya siz yerleştirdiniz, onu siz inandınız, onu o anlamları siz yüklediniz. Aynı şekilde o anlamları geri almak da yine sizin elinizde. Her şey sizin elinizde özetle. Bugünün konusu da buydu. Bugünü bir daha yapmayacağım. Geriden geliyorum. Bana 10. gün. Bugüne gelince atlayacağım. Tamam, okey, yapma. Ama yaparsan belki başka bir şey çıkabilir açığa. Bugüne gelince de onu yaparsın diye. Öyle anı yaşayın dediğim gibi. Geçmiş, gelecek hepsini değiştirmek, düzeltmek ve dönüştürmek daha doğrusu sizin elinizde. Geçmişte neyden korktuysanız bugün de aynı şeyden korkmak zorunda değilsiniz. Her gün büyüyoruz, her gün gelişiyoruz, her gün genişliyoruz enerjisel olarak. Siz ne kadar hissederseniz enerjisel olarak o kadar genişleyeceksiniz. Ne kadar genişlerseniz istediğiniz hayatla o kadar uyumlanacaksınız. O yüzden bunu kendinize yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hissettiğiniz her his kendinize para, arkadaş, eş, iş, ne bileyim ne istiyorsanız madde, materyal olarak geri dönüyor. O yüzden ne kadar genişlerseniz o kadar kârdasınız. Sanırım gereksizlikleri atacağız bu deneyimle. Aynen. Attıktan sonra da yani atmak gibi değil de yüzleşme yapacaksınız. Yüzleştikten sonra da yeni bir seçim yapacaksınız. Neyse o. Bununla ilgili mesela göbekse göbeği eritmeyi seçeceksiniz atıyorum. Finansallarınızla borçlarınız varsa mesela borçlarınızla yüzleşmeyi seçeceksiniz. Ne yapabilirim diye sormaya başlayacaksınız kendinize. İşte mesela boşanmayla ilgili ise utandınız diyelim ama artık o geride kaldı. Artık o bitti. Utancı hissedip artık bundan sonraki ilişkilerinize bakacaksınız. Bundan sonraki ilişkilerinizi kendinizin gurur duyacağı ilişkiler şeklinde yaratmaya başlayacaksınız. Bunu yaptığınızda size %100 garanti veriyorum. Kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Evet, korkmayacak mısınız? Korkacaksınız. Ama bu korku kısa sürecek. Ve dediğim gibi ayaklarınızı yere basıp gerçekten o cümleyi yazın. Yeni seçiminizi de yazın. Çok ağlattı. İtiraf zormuş. Aynen. Yanındayız. Sana sarılıyoruz Duygu. Hepsi geçiyor. Hepsi geçecek. Sen hissettikçe hepsi geçecek. Hepsi bizim için. Her şey insanlar için. Bu da senin için. Bu deneyim de senin için. O yüzden sadece hisset. Ve yeni bir seçim yap. Bundan sonraki günlerde sana güzel ilişkilerin geleceği ve bunları yaratacağın seçimini yap. Ve o yönde destek iste. Şekerimden utanıyorum. Aynen. Mesela nasıl daha iyi bakabilirsiniz kendinize? Şeker hastası olduğunuz için. Şeker hastalığı sanırım anladığım kadarıyla. Nasıl kendinizi destekleyebilirsiniz? Şeker hastalığının sebebini bir şeye dayandırıyorsanız onu hissedin. Onu oraya gidin. Ona verdiğiniz, yüklediğiniz anlama bakın. Oradaki korkuya bakın. Neyden korkuyorsunuz? Çünkü utancın altında mutlaka bir korku vardır. O korkuya bakın. Ondan sonra da ona yüklediğiniz anlamdan ayırın kendinizi. Olduğunuz gibi kabul edin. Yani burada önemli olan şey kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek. Yaptığınız hatalarla, günahlarla, sevaplarla, her şeyle kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek. Bu belki de dünyanın en zor işi ama en kestirme yol. Özellikle tek başına yapması zor olabiliyor. Çünkü adı üstünde korkuyla yüzleşmek. Zaten korktuğumuz için korkuyu hissetmek istemiyoruz ama korku da bir his. Eninde sonunda hissedebilecek kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz hissettikçe. Ama hislerimize hiçbir zaman bir fırsat vermezsek, onları sürekli ittirmeye, saklamaya, gizlemeye çalışırsak yalan bir hayat yaşamış oluyoruz ve bu da hiç özgür değil. O yüzden bugünün konusu da bu. Sorularınız olursa yazın, gruba yazın dediğim gibi destek isteğinizden. Her zaman desteklemeye hazırım ben kendi adıma. Eminim gruptakiler de sizi destekler, birbirinize yardım ediyorsunuz. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bir sonraki iftara kadar her şeyi kutlayın. Geçmişinizi de kutlayın, utançlarınızı da kutlayın. Her şeyi kutlayın. Her şeyi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.